Üzgünüm Tera ama soruyu yanlış cevapladın. Ne? Hayır, doğru. Doğru bildim. Doğru cevap Billy Loomis ve Stu Macher'dı. Birinci bıçakta 2 katil vardı. Ne yazık ki biri az sonra can verecek. Hayır, geliyorum şimdi. Hayır. Aradan 25 yıl geçti. Woodsboro tekrar Ghostface maskesinin gölgesi altına girdi. Ancak bu kez yeni kurbanlar eski sırlarla yüzleşirken geçmişle bağları olan bir dizi cinayet herkesin hayatını tehdit ediyor. Peki Ghostface bu kez kim? Ve daha da önemlisi neden tekrar geri döndü? Olaylar Woodsboro kasabasına geri dönmüştür. Yeni bir katil Ghostface maskesiyle ortaya çıkmış ve hem geçmişi hem de bugünü hedef almıştır. Kasabaya gelen yeni kurbanlar, eski hayatta kalanlar Sidney Prescott, Gail Withers ve Dwayne Riley ile yollarını bir kez daha birleştirmiştir. Bu yeni cinayetler eski cinayetlerin sırlarını mı açığa çıkaracak yoksa bambaşka bir hikaye mi anlatacak? Peki bu bölüm hakkında şimdiye kadar anlatılmayanlar neymiş? Gelin birlikte bir bakalım. Başlıyoruz. Filmin yapım süreci boyunca serinin yaratıcısı Wes Craven'a büyük bir saygı gösterildi. Yönetmenler Matt Bettinelli, Olpin ve Tyler Gillett, Craven'ın tarzını yansıtmak için özel çaba harcadılar. Çekimlerde Craven'a atıfta bulunan küçük detaylar gizlendi. Hatta bazı sahnelere Craven'ın önceki filmlerindeki görsel unsurlar yerleştirildi. Örneğin Woodsboro kasabasındaki bazı mekanlar önceki filmlere doğrudan göndermeler içeriyordu. Neve Campbell, Courtney Cox ve David Arquette gibi orijinal oyuncuların yanı sıra Melissa Barrera ve Jenna Ortega gibi yeni isimler de kadroya dahil edildi. Woodsboro kasabasını temsil eden mekanlar Kuzey Carolina'da çekildi. Ancak çekimler sırasında kasabanın havasını yakalamak için orijinal serideki görsel unsurlara sadık kalındı. Bu durum bazı sahnelerin gerçeğe uygun görünmesini sağladı. Film Covid-19 pandemisi sırasında 2020 yılının Eylül ayında çekilmişti. Pandemi nedeniyle set ortamında sıkı sağlık ve güvenlik protokolleri uygulandı. Daha önceki bölümlerde olan senaryo savaşları bu bölümde de devam etmişti. Spoilerların önüne geçmek için benzersiz bir yöntem izlendi. Oyuncuların birçoğu sahte senaryolarla çalıştı. Filmdeki sürpriz katilin kim olduğunu yalnızca birkaç kişi biliyordu. Çekimler sırasında bile gerçek senaryo tüm ekipten gizli tutuldu. İlginç bir şekilde filmin tanıtımları yapılırken yayınlanan özel videolarda oyuncuların ve ekibin film hakkındaki yorumları, filmden ve kamera arkasından görüntüler izleyicilere sunulmuştu. Tam 25 yıl. Evet, bu bölüm serinin ilk filminden 25. yıl dönümünde 14 Ocak 2022'de vizyona girdi. Bu gerçekten büyük bir başarıdır dostlarım. İlginç bir bilgi de aynen şöyleydi. 5. film olmasına rağmen yapımcılar filmi sadece Scream olarak adlandırmayı tercih ettiler. Çünkü böyle düşünmelerinin bir sebebi vardı. Bu düşünce serinin köklerine bir dönüşü simgelemekteydi. Film serinin hayranlarına birçok gönderme ve önceki filmlere birçok atıfta bulunuyordu. Film modern korku filmlerine ve requel yani yeniden başlatma ya da devam filmi kavramlarına eleştirel bir bakış açısı sunmaktaydı.
dış mekan çekimlerinde, özellikle gece sahnelerinde zorlu hava koşulları ekip için ekstra bir engel oluşturmuştu. Soğuk hava nedeniyle oyuncular sık sık battaniyelere sarılmak zorunda kalıyorlardı. Buna rağmen performanslarını kesintisiz bir şekilde sergilemeyi başarmışlardır. Bu da işlerine olan saygının ne kadar üst düzeyde olduğunu göstermekteydi. Set ortamı genelde ciddiyet gerektirse de oyuncular arasında bolca şakalaşma ve birbirlerini korkutma durumları yaşanıyordu. Özellikle Ghostface kostümünü giyen ekip üyeleri diğer oyunculara ani korku tepkileri vermeleri için zaman zaman sahne dışı sürprizler yapıyorlardı. Bu doğal korku tepkilerinin filme yansımasına da katkıda bulundu. David Arquette yani Divine sette yalnızca oyunculuğuyla değil aynı zamanda gerçek hayatındaki tutkularıyla da dikkat çekmişti. Arquette diğer oyunculara profesyonel güreş kariyerinden öğrendiği bazı güreş hareketlerini öğreterek sette eğlenceli anlar yaratmıştı. Sette Wes Craven'ın anısına birkaç duygu dolu an yaşandı. Özellikle serinin eski oyuncuları için Craven'sız bir Scream filminde olmak alışılması zor bir durumdu. Bir sahne çekiminden sonra David Arquette'nin Craven'ı anmak için 1 dakikalık sessizlik talebi ettiği bilinmektedir. Bazı sahnelerin gerçekten gerçekçi olması gerekiyordu ve oyuncuların gerçek korku tepkilerini yakalamak amacıyla gizli kameralar kullanıldı. Özellikle Jenna Ortega'nın oynadığı sahnelerde gerçeklik hissini arttırmak için beklenmedik anlarda korkutma teknikleri uygulandı. Ghostface maskesinin detaylarına ve korkutuculuğuna ekstra özen gösterildi. Kostüm ekibi maskeyi hem orijinaline sadık kalacak şekilde hem de modern dokunuşlarla yeniden tasarladı. Ayrıca Ghostface karakterine hayat veren dublörlerin hareketleri karakterlerin daha ürkütücü görünmesi için özel koreografilerle hazırlandı. Maskenin iç kısmındaki buğulanma nedeniyle sahne çekimleri sırasında bazı dublörler görüş problemi yaşadı. Ayrıca kostümün hareket kısıtlaması yaratması nedeniyle bazı aksiyon sahnelerinin defalarca tekrar çekimleri yapılmak zorunda kalındı. Çekimlerde moral ve motivasyon çok önemliydi. Yeni oyuncular serinin uzun geçmişi nedeniyle ilk başlarda biraz gergin olduklarını itiraf ettiler. Jenna Ortega ve Melissa Barrera çekimlerin ilk birkaç gününde serinin hayranları tarafından beklentilerin çok daha yüksek olduğunu bildikleri için hata yapmaktan korktuklarını dile getirdiler. Ancak Neve Campbell ve Courtney Cox gibi tecrübeli oyuncular onları rahatlatıp destek oldular. Hatta David Arquette sete bir terapi köpeği bile getirdi. Bu da oyuncuların stresini azaltmaya yardımcı oldu. Filmde CGI yerine pratik efektler tercih edildi. Özellikle kan ve yaralanma sahnelerinde gerçekçi görseller yaratmak için makyaj ve özel efekt ekipleri uzun saatler boyunca çalıştı. Bu da filme eski okul korku filmlerinin dokusunu kazandırdı. Bazı diyaloglar ve sahneler doğaçlama yapılmıştı. Bu özellikle oyuncular arasında gerçek bir bağ oluştuğu sahnelerde daha çok öne çıkıyordu. Courtney Cox'ın bazı komik replikleri doğaçlama olarak filme dahil edildi. Yönetmenler filmin korku atmosferini güçlendirmek için özel kamera teknikleri kullandılar. Kameranın dar açılar ve ani hareketlerle Ghostface'in varlığını daha tehditkar göstermesi sağlandı. Ayrıca film boyunca kullanılan bazı açıların orijinal seriye gönderme yaptığı da dikkat çekiyordu. Serinin önceki filmleri geleneksel film formatında çekilirken Scream 5 dijital olarak çekildi. Bu değişiklik bu bölümün ne kadar farklı olduğunu göstermektedir. Çekimlerin bitiminden kısa bir süre sonra bazı sahneler izleyicilerden gelen geri bildirimlere göre yeniden çekildi.
Özellikle final sahnesi üzerinde birkaç kez düzenleme yapıldı. Böylece daha büyük bir etki yaratıldı. Ben Şerif X. Benim eve ekip gönderin. Çabuk. Telefona cevap vermiyor değil mi? Çok meşgul olmalı. Onun yanında olduğun ne malum? Sapık filmini izlemiş miydin? İşte böyle dostlarım. Böylece Scream 5 ile korkunun perde arkasına yaptığımız bu yolculuğun sonuna geldik. Maskenin ardındaki sırlar bu bölüm için yeterli diye düşünüyorum dostlarım. Ancak katliam burada bitmiyor. Scream 6 ile karanlığın daha da derinine inmeye hazır olun. Bu korku dolu yolculuğu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Katıl butonuyla kanalın gelişmesine katkıda bulunabilirsiniz. Ayrıca haftalık programları paylaştığım özel içerikler için Instagram'da hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde karanlığın tam kalbine ineceğiz. Şimdilik ışıkları açık bırakmayı unutmayın dostlarım. Ben Kapital Burak.